Yıkım ve ölüm tanrıçası Kali için her yıl 40.000 kişiyi öldüren bir gizli örgüt. Onların izini yıllarca arayan bir yüzbaşı ve bölgesel bir olay gibi gözüken ama nihayetinde bize yazılı tarihi bile sorgulatacak bir sonuç. Bugün sizden bana yaklaşık 25 dakikanızı ayırmanızı isteyeceğim. Çünkü sizi çok temel kavramları bile sorgulatacak bir yolculuğa çıkaracağım. İçinde mistisizm, kriminal ve manipülasyonun en uç örneklerinin olduğu gerçekten çarpıcı ve ne yazık ki bir o kadar da gerçek bir hikaye. Gerçeği Bul Karanlık Tarih serisine hoş geldiniz. Bir ulusun tozlu yollarında rüzgarın palmiye yaprakları arasından fısıldadığı, tarih kitaplarının derinliklerine gizlenmiş karanlık efsaneler yatar. 19. yüzyıl Hindistan'ındayız. Burası tanrılarını arayan hacıların, servet peşinde koşan tüccarların ve kime hizmet ettiği tam olarak bilinmeyen askerlerin yollarının kesiştiği devasa ve belirsiz bir hareket dünyasıydı. Kavurucu güneşin altında bu seyahat damarlarında ilerleyen hiç kimse tam anlamıyla yalnız değildi ve asla güvende de değildi. Agra'dan veya Delhi'den yola çıkan içleri hayat ve ticaret dolu devasa kervanlar varış noktalarına ulaşmak yerine aniden manzaranın içinde eriyip kayboluyordu. Dönemin asayiş kayıt defterlerine bu inanılmaz kayıplar için sadece tüyler ürpertici derecede sıradan bir kelime yazılıyordu. Kötü talih. Ortada ne bir ceset, ne bir eşya, ne de konuşacak tek bir tanık vardı. Sadece yol kenarındaki koruluklara ve ıssız kamplara yayılan, sessizce sürünen bir korku hakimdi. Ve bu korkunun da bir adı vardı. Hintçe'de kandırmak anlamına gelen Tagna fiilinden türeyen ve yıkımın tanrıçası Kali'ye kendilerini adamış gizli bir cinayet tarikatı. Tuge. Dönemin İngiliz istihbaratına göre her yıl tam 40.000 kişi bu hayalet katiller tarafından yutuluyordu. Hem de arkalarında hiçbir iz bırakmadan. Sarı ipek kordonlarla yollara düşen bu adamları anlamak için anlatımın en başına, tanrıların o karmaşık ve büyüleyici kozmolojisine inmemiz gerekiyor. Hindu inancında zaman bizim bildiğimiz gibi düz bir çizgi değil, devasa ve tekrarlanan bir döngüdür. Yaratılış ve yıkım güçleri sonsuz, zorunlu bir dansın içinde kilitlenmiştir. Bu evrenin merkezinde yüce kutsallığın üçlemesi olan Trimurti bulunur. Evreni düşleyen yaratıcı Brahma, kozmik düzeni koruyan Vishnu ve rolü kötülük değil, dönüşüm olan yok edici Shiva. Shiva'nın yıkımı yeni bir başlangıca yer açan temizleyici bir ateştir. Ancak bu erkek tanrıların yanında evrenin aktif ilkel enerjisi olan ilahi dişi güç yani Shakti varlığını sürdürür. Kozmik düzen tanrıların bile başa çıkamadığı güçler tarafından tehdit edildiğinde Shakti en dehşet verici formunda tezahür eder ve Kali'ye dönüşür. Kali, zamanın, değişimin ve ölümün tanrıçasıdır. Boynunda sesin ve bilginin kökenini temsil eden Sanskrit alfabesinin harfleri sayısınca 50 insan kafasından oluşan bir çelenk, belinde ise karma bağlarından kurtuluşu simgeleyen kesik insan kollarından yapılmış bir etek bulunur. İşte bu ham ilahi vizyon, yollardaki katiller tarafından tüyler ürpertici bir cinayet tüzüğüne dönüştürüldü. İdeolojilerinin arkasındaki ilham veren hikaye ise şöyleydi. Büyük Hindu metinlerinden olan Devi Mahatmayam bize destansı ve karanlık bir savaştan bahseder. Dünya, adını kelime anlamı kan tohumu olan Raktabija adında bir iblis tarafından istila edilmiştir. Bu isim aynı zamanda bir lanetti. Çünkü iblisin toprağa düşen her bir damla kanından kendisinin kusursuz, tam donanımlı yeni bir kopyası doğuyordu. Tanrılar savaştıkça düşman çoğalmış, savaş alanı adeta bir iblis okyanusuna dönüşmüştü. Çaresizlik içinde kalan tanrıça Kali, tüm ilahi öfkesini yoğunlaştırdı ve alnındaki terden 2 insan yarattı. Onlara göksel giysisinin eteğinden yırttığı Rumal adındaki sarı ipek bir bezi vererek tarihin ilk boğma sanatını öğretti. Tanrıça, devasa diliyle iblisin kanını toprağa düşmeden havada yalarken, bu 2 insan hizmetkar savaş alanında sessizce süzülüyor, iblisleri tek bir damla kan dökmeden sarı ipekle boğarak öldürüyordu. Efsaneye göre Kali, savaşı kazanıp kozmik denge sağlandıktan sonra bu insanlara dünyadaki seçilmiş elçileri olmalarını emretti. Görevleri Tanrıçanın o kıyamet öfkesiyle uyanıp insanlığı yok etmesini engellemek için ritüel boğma eylemine devam etmekti. Ona durmaksızın kurban sunmaktı. Ancak bu mitolojik anlaşma insan merakının doğurduğu ölümcül bir kusur barındırıyordu.
İki kurban ediciden biri Tanrıçanın cesetleri yok ederken büründüğü o korkunç ilahi formu görmek için arkasına dönüp bakma cüretini gösterdi. Cezası büyük olan bu olaydan sonra Tanrıça onlara merhamet edip canını bağışlayacaktı. Ancak ilahi korumasını da sonsuza dek geri çekti. Bununla beraber cesetleri saklama yükünü ve toprağa kazılacak mezarın günün birinde dünyevi makamlarca keşfedilme cezasını onlara bıraktı. İşte 19. yüzyıl Hindistan'ının ıssız yollarında yürüyen bu adamların zihinlerini şekillendiren, cinayeti kutsal ve kaçınılmaz bir ayine dönüştüren doğaüstü tüzük buydu. Kendilerini sıradan birer katil değil, kozmik makinenin çarklarını döndüren rahipler olarak görüyorlardı ve tanrıçalarını hoşnut etmek için akıl almaz bir katliam yapmak üzerelerdi. Taglar sıradan katiller değillerdi. Bu ölüm rahiplerinin yollarda kullandığı asıl silah o sarı ipek atkı değil, güven duygusuydu. İcra ettikleri sanat sadece birilerini öldürmek değil, dostluğun titiz, sabırlı ve ruh dondurucu bir performansıyla kurbanın zihnine sızmaktı. Her bir üyenin nesiller boyu mükemmelleştirilmiş spesifik bir rolü olduğu, kusursuz işleyen, yaşayan bir ölüm makinesiydi. Operasyon her zaman SOTA yani gözlemci, ikna edici adı verilen genellikle grubun en şık, en çekici ve en zararsız görünen üyesiyle başlardı. SOTA kervanlarda, pazarlarda ve çeşme başlarında dolaşır, gezginlerin dedikodularını dinler, zenginleri tespit eder ve onlara güvenlik için birlikte seyahat etmeyi teklif ederdi. Bu o dönemin tekinsiz yollarında çok az kişinin reddedebileceği bir teklif. Kurbanlar seçilirken sadece zenginlik değil, savunmasızlık da aranırdı. İlk kez yola çıkacak tecrübesiz bir tüccar veya fazla iyimser bir aile ideal bir hedefti. Grup hiçbir zaman kurbanların arasına tek seferde katılıp şüphe çekmezdi. Günlere, hatta haftalara yayılan aralıklarla yolda tesadüfen karşılaşıyormuş gibi ikişer üçer kişilik gruplar halinde kafileye dahil olurlardı. Yolcular için bu sadece gruplarının büyüdüğü hoş bir gelişmeyken avcılar yavaş yavaş avı sayıca geride bırakırdı. Kamp ateşi etrafında yiyecekler paylaşılır, şarkılar söylenir, dostluklar kurulurdu. Hatta o kadar ileri giderlerdi ki kurbanlarının dinine geçmiş gibi davranır, onlarla birlikte ibadet bile ederlerdi. Ancak kamp ateşi sohbetleri aslında son derece soğukkanlı bir istihbarat toplama merkeziydi. Eviniz nerede? Bekleyen bir aileniz var mı? Gibi masum sorular, kurbanın ne zaman aranmaya başlanacağını hesaplamak için sorulan ölümcül birer sorguydu. Tüm bu dostane atmosferin içinde gezginlerin asla anlayamayacağı Ramasi adlı gizli bir suç argosu konuşuluyordu. Hava durumu hakkındaki sıradan bir konuşma aslında bir pusu planıydı. Liderin gökyüzüne bakıp "bana ayı ver" demesi bir şiir değil, boğma emriydi. Bu dehşet verici pusu ağı tamamen doğaüstü alametlere bağlı olarak işliyordu. Grup sefere çıkmadan önce ıssız bir yere gidip Pilherna adı verilen çakal veya baykuş sesinin sol taraftan gelmesini beklerdi. Sağ taraftan gelen ses veya dövüşen kedilerin görülmesi operasyonun anında iptal edilmesine yol açardı. Haftalar süren bir operasyon sadece bir kertenkele yanlış yöne gittiği için iptal edilebilirdi. Bu körü körüne inanç, cinayet kararını onların omuzlarından alıp doğrudan Tanrıçanın iradesine teslim ediyordu. Vakti geldiğinde Luka yani mezarcılar önceden gidip Baile adı verilen toplu mezar alanlarını hazırlarlardı. Ateşin etrafında dinlenen kurbanlar gevşemişken lider sessizce "tütünü getirin" sinyali verirdi. Saniyeler içinde ölümcül bir koreografi başlardı. Bu tote yani içine ağır bir gümüş rupi dikilmiş ipeği kurbanın boynuna fırlatır, bir çun adı verilen özel bir düğümle şah damarını ve nefes borusunu anında ezerken şumsirler kurbanın bacaklarını çekerdi. Sıfır ses, sıfır çırpınma ve Kali'nin en büyük emri: sıfır kan. Cinayetin ardından kurbanların eklemleri kırılır, yüzüstü mezara atılır ve iz bırakmamak için toprak düzeltilirdi. İşlem tamamlandığında Kali'ye adanmış olan şeker ritüelistik bir şekilde paylaşılarak yenir, böylece ruhlarındaki son insani merhamet kırıntısı da silinip atılırdı. İtirafçı Feringhea'nın sonradan İngilizlere söyleyeceği gibi Tupuni'nin tadına bakan bir adam dünyanın tüm servetine sahip olsa bile yine bir tag olacaktır. Kurbanlar için geriye sadece mezarın sessizliği kalırken bu ölüm rahipleri hiçbir suçluluk duymadan köylerine, tarlalarına ve çocuklarına geri dönerlerdi. Ve sonra döngü bir kez daha başlardı. Ta ki bir gün fena bir şekilde sona erene kadar.
İmparatorluklar bilgi üzerine kurulur. Bir toprağı yönetmek istiyorsanız onu anlamalı ve haritalandırmalısınız. 1830'ların başında Hindistan'ın mutlak hakimi olan İngiliz Doğu Hindistan şirketi, kontrol ettiğini sandığı topraklarda yılda 40 bin insanın hiçbir iz bırakmadan yok olmasıyla derin bir bilgi paniği yaşıyordu. İngilizler görünmez bir düşmanla karşı karşıyaydı. Ceset yoktu, tanık yoktu, adalet arayan aileler yoktu. Bu dehşet verici bilinmezliğin ortasında sahneye yüzbaşı William Henry Sleeman çıktı. Sleeman sıradan bir sömürge memuru değil, metodik, saplantılı ve muazzam bir zekaya sahip bir dedektifti. Ortada birbirinden bağımsız haydutluk vakaları değil, tüm Hindistan'a yayılmış antik ve şeytani bir ritüel cinayet ağı olduğuna inanıyordu. Üstleri başlangıçta teorilerini fantazi olarak görse de Sleeman yılmadı ve dönemin genel valisi Lord William Bentinck'in desteğiyle 1835'te tarihin en ilginç birimi olan Tuge ve Dacoity Departmanı'nın ilk başkanı oldu. Sleeman, geleneksel polislik yöntemlerinin burada hiçbir işe yaramayacağını biliyordu. Ortada suç unsuru yokken kimi nasıl yargılayacaktı ki? Çözüm, yasal bir kılıç olarak icat edilen ve tarihe geçen 1836 tarihli 30. yasa oldu. Bu ezber bozan yasa, bir cinayetin kanıtlanmasına gerek duyulmaksızın sadece bir tak çetesine üye olmayı veya o ünvanı taşımayı ömür boyu hapis ve kürek cezası için yeterli kılıyordu. Bu yasal gücü arkasına alan Sleeman, en parlak ve en acımasız taktiğini sahneye koydu. İtirafçı sistemi. Yakalananlara reddedemeyecekleri bir teklif sunuyordu. Her şeyi anlat. Çetedeki tüm yoldaşlarının adını ver. Mezarların yerini göster ve dar ağacından kurtul. Beklenen kırılma noktası ise Feringhea adında meşhur bir tak liderinin yakalanıp konuşmaya başlamasıyla yaşandı. Feringhea bülbül gibi ötüyor, sadece ritüelleri anlatmakta kalmıyor, İngiliz müfrezelerini yüzlerce mil ötedeki ıssız ormanlara götürüp toplu mezarları tek tek gösteriyordu. İngilizler kazdıkça toprak altından vahşet fışkırdı. Bir kazıda tek bir çukurdan yüzlerce ceset çıkarıldı. Şehir efsaneleri artık doğrulanabilir, somut gerçeklere dönüşmüştü. 1831 ile 1837 yılları arasında 3000'den fazla kişi yakalandı. 400'den fazlası da asıldı. Yakalanan Tak Behram adlı bir itirafçı tam 931 cinayet mahallinde bulunduğunu ve 125 kişiyi kendi ipiyle bizzat boğduğunu iddia etti. Sleeman ise duyduklarını sadece kaydetmedi. Bir suç istihbarat öncüsü olarak soy ağaçlarını çıkardı. Ramaseana adıyla bir sözlük yazdı ve duvarına devasa bir harita asarak her cinayet mahallini siyah bir noktayla işaretledi. Görünmez düşman artık haritada tüm çıplaklığıyla duruyordu. Sonunda bu kadim örgütü yok etmenin yolunu bulmuştu. Bu muazzam kahramanlık hikayesi Londra'daki aristokrasi salonlarında fırtına gibi esti. 1839'da sömürge memuru Philip Meadows Taylor tarafından yazılan Bir Tag'ın İtirafları adlı roman, İngiltere'de benzeri görülmemiş birçok satanlar listesi rekoru kırdı. Kitap öylesine popülerdi ki, Kraliçe Victoria eserin provalarını basılmadan önce okumayı bizzat talep etmişti. Tak kelimesi artık resmi olarak İngilizceye girmiş, medeniyetten yoksun, vahşi bir fanatizmi tanımlayan kültürel bir fenomene dönüşmüştü. Ki bugün bile çete üyesi anlamında İngilizce sözlükte yer alır. Avrupa'nın gözünde kahraman yüzbaşı Sleeman şeytani bir tarikatı çökertmiş, İngiliz İmparatorluğu ise karanlık adetleriyle sarılmış bir ülkeye medeniyet getiren tartışmasız kurtarıcı rolünü pekiştirmişti. Her şey dünya tarihine kusursuz şekilde eklenmişti. Ta ki modern tarihçiler gerçeğin karanlık perdesini aralayana dek. Deminden beri size bir hikaye tadında anlattığım bu gerçek olayların arkasında aslında bugün bile bizi ilgilendiren çok daha karanlık bir gerçek var. Ve şimdi de sıra geldi onu anlatmaya. Kim Wagner ve Martin van Workens gibi modern dönem tarihçileri Sleeman'ın kendi efsanesini inşa ettiği itirafları ve belgeleri eleştirel bir mercekle yeniden incelerler. Ve sistemin içinde sırıtan, orada olmaması gereken bazı detaylar bulurlar. Ve ortaya tarihi temelinden sarsan o soruyu atarlar. Ya tüm dünyanın bildiği şekliyle kana susamış Tuge tarikatı aslında hiç var olmadıysa? Bu arada yanlış anlaşılmasın, tarihçiler yolların güvenli olduğunu veya insanların servetleri için öldürülmediğini iddia etmiyorlardı. Demin anlattığım vahşet son derece gerçekti. Ancak bu cinayet şebekesinin motivasyonu kana susamış mistik bir tanrıça değil, çok daha sıradan ve trajik bir sorundu. İliklerine kadar sömürüldüğü için çöken bir ekonomi.
19. yüzyıl başlarında eski Babür İmparatorluğu parçalanmış, İngiliz Doğu Hindistan şirketinin acımasız askeri genişlemesi yerel prensliklerin ordularını dağıtmış, tüm hayatları boyunca sadece savaşmak ve adam öldürmek üzerine eğitilmiş on binlerce profesyonel asker aniden işsiz, topraksız ve çaresiz kalmıştı. Bir de bunun üzerine İngilizlerin getirdiği acımasız yeni vergi sistemleri ve ülkeyi kasıp kavuran yıkıcı kıtlıklar eklenince köylüler tam anlamıyla sefalete sürüklenmişlerdi. Modern tarihçilerin analizlerine göre yollarda cinayet işleyen bu organize çeteler fanatik rahipler değil, işten çıkarılmış askerler, açlıktan kırılan çiftçiler ve toplumdan dışlanmış çaresizlerdi. Onlar için kervan soymak kutsal bir görev değildi. Wagner'in deyimiyle kendilerine hiçbir seçenek bırakılmayan bir dünyada hayatta kalmak için geliştirilmiş, kurumsallaşmış bir sosyal pratikti. Tabii ki burada cinayetin yumuşatılacak bir etkisi yok. Cinayet cinayettir. Ama neden-sonuç ilişkisi hiç de İngilizlerin anlattığı gibi değildi. Peki ama kale ayinleri, kertenkele alametleri ve kutsanmış ipek halat ile boğma hikayeleri nereden çıkmıştı? İşte tam bu noktada sömürgeci bakış açısı, namı diğer oryantalist fantazi hikayenin başrolüne oturur. İngilizler Hindistan'a baktıklarında ezilen bir halk veya yarattıkları sosyoekonomik krizi görmek istemediler. Sonuçta görseler, lan biz nedenli vahşi, emperyalist, adi bir milletiz derlerdi değil mi? İşte bunu demek yerine onlar zihinlerindeki doğu fantazisini egzotik gizemlerle dolu, irrasyonel ve vahşi inançlara sahip bir coğrafya görmek istediler. Çünkü tatlı bir yalanla yaşamak, acı gerçeklerle yüzleşmekten her daim daha kolaydır. Gizli bir ölüm tarikatı fikri bu ön yargılı beklentiye kusursuz bir şekilde uyuyordu. Şimdi o sorgu odalarından birini hayal edin. İtirafçıların verdikleri ifadeler kelimesi kelimesine dökülmüş gerçekler değil, hayatta kalmak için sergilenen çaresiz tiyatro oyunlarıydı. Zincirlere vurulmuş, bir deri bir kemik kalmış, ölüm ve yaşam gücünü elinde tutan bir İngiliz subayının karşısında oturan bir esir. Eski arkadaşları çoktan asılmış, mahkum sadece bir soyguncu olduğunu söylemesinin onu doğrudan ipe götüreceğini anlamıştı. Ancak aynı zamanda karşısındaki memurun neye hayranlık duyduğunu, karanlık ana tanrıça ayinlerinin, ilkel batıl inançların onu nasıl heyecanlandırdığını da fark etmişti. Sistem inanılmaz sapkın bir teşvik mekanizması yarattı. Anlatılan hikaye ne kadar fantastik, kan dondurucu ve dini ise o mahkumun İngilizlerin gözündeki değeri ve hayatta kalma şansı o kadar artıyordu. Mahkumlar ipe gitmemek için Sliman'ın tam da duymak istediklerini anlatmaya, ritüelistik öğeler uydurmaya ve abartmaya başladılar. Sliman ise baskı altında üretilmiş bu ısmarlama hikayeleri mutlak kanıt olarak kabul ederek raporuna ekledi ve kusursuz bir teyit önyargısı döngüsü yarattı. Tuge'nin nesilden nesle aktarılan biyolojik bir ahlaki leke olduğu fikri İngiliz sömürge tarihinin en canavarca yasalarından biri olan 1871 Suçlu Kabileler Yasası'nın sözde bilimsel ve hukuki temelini oluşturdu. Bu yasa ile birlikte İngilizler suçun kültürel değil, biyolojik bir miras olduğunu resmen ilan etti. Göçebe ve marjinalleşmiş topluluklara mensup milyonlarca insan, ki zamanında bu sayı 13 milyona ulaşmıştı, sırf o kabilede doğdukları için kalıtsal suçlu olarak damgalandı. İnsanların hareket özgürlükleri ellerinden alındı. Her gün karakola imza vermek zorunda bırakıldılar. Açık hava hapishanelerine benzeyen izole çalışma kamplarına sürüldüler ve tüm geçim kaynakları acımasızca yok edildi. Sliman'ın kalemiyle yarattığı o karanlık mit, koca bir nüfusu kontrol etmek, fişlemek ve onlara zulmetmek için kullanılan devasa bir sosyal mühendislik silahına dönüşmüştü. En nihayetinde geriye dönüp tüm bu olaylara baktığımızda ortada duran o meşhur sarı ipek eşarbın anlatılan ilk hikayelerdeki gibi karanlık bir inancın ritüel cinayet aracı olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Tarihteki en kusursuz, en acımasız, en geniş çaplı boğma eylemi tozlu bir Hindistan yolunda fanatik rahipler tarafından gerçekleştirilmedi. Bu eylem İngiliz bayrağı dalgalanan ofislerde elinde sarı ipek değil, bürokratik bir kalem tutan yetkililer tarafından gerçekleştirildi. O kalem karmaşık ve acı dolu koca bir sosyoekonomik gerçekliği, kendi çıkarlarına hizmet eden son derece kullanışlı ve basit bir yalanın içine hapsederek boğdu. Tuge tarikatı efsanesi bize tarihin sadece yaşanmadığını, aynı zamanda gücü elinde tutanlar tarafından kendi eylemlerini haklı çıkarmak için nasıl inşa edildiğini gösteren ürpertici bir tarih dersi. İngiliz İmparatorluğu Tuge'yi şeytani ve irrasyonel bir kötülük olarak resmedip Hindistan'ı işgal edişini
karanlık bir toprağa ışık getiren medeniyet elçisi maskesiyle tüm dünyaya pazarlamıştı. Bu tablo sözüm ona medeniyetimizin inandığı, o sanki her şey kesin gerçekmiş gibi bize sunulan Batı odaklı tarihin nedenli geniş çapta yalanlar ve çarpıtmalar ağıyla örüldüğünü bize gösteren binlerce örnekten sadece bir tanesi. Bu hikayenin bize öğrettiği en çarpıcı gerçek şudur. Gerçek canavar, tanrıçası adına insan öldürdüğüne inanan o hayali cahil fanatikler değil, elindeki kalemin tek bir hareketiyle milyonlarca masum insanı düzeni sağlama ve medeniyet adı altında kalıtsal suçlu ilan eden o soğukkanlı yetkililer ve onlara bu gücü veren, gerçeklere yüz çevirip kendi pisliklerini görmeyi reddeden toplumlardı. Bu videoyu özellikle son zamanlarda ana akım tarihe, ana akım akademiye ve kendini medeniyetin bayrak taşıyıcısı zanneden ülkelere yaptığım eleştirilerden sonra özellikle hazırlamak istedim. Çünkü bunları dile getirdiğimde sanki işini hakkıyla yapan insanlara laf ediyormuşum ya da klasik bir Batı düşmanı komplocu gibi konuşuyormuşum gibi düşünenler olabilir. Halbuki bugün birlikte tarihin karanlık dehlizine yaptığımız bu yolculuk bile en tehlikeli yalanların her zaman karanlıkta saklanmadığını, bazen ışık ve medeniyet maskesi takarak en ön saflarda durduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ki dediğim gibi bu buzdağının sadece kenarında unutulmuş bir kar tanesinin hikayesiydi. Daha derinlere indiğimizde, ki adım adım inebildiğim kadar ineceğim, gerçekten ya bunlar temel bilgiler, sabit net olaylar dediğimiz konuların bile pek çoğunun nedenli kazananlar tarafından çarpıtılmış ve manipüle edilmiş olduğunu göreceksiniz. Bunları da görmenizi özellikle istiyorum. Çünkü medeniyet kavramının yeniden tanımlanması gereken çağlara geldik. Ve sapkın ideolojileriyle dünyayı insanlara dar edip kendilerini üstün gösteren ulusların ya da ırkların ya da ideolojilerin sonu gelmeli. Ve ben de bu sapkın ateşe karşı elimden geldiğince büyük ya da küçük bir su taşıma niyetindeyim. Umarım bu küçük hikaye sizin de bu buzdağını araştırma hevesinizi biraz olsun kamçılar. Ve henüz başlamadıysanız bile araştırmaya, sorgulamaya başlarsınız. Böyle kim bilir, belki bir gün güçlülerin yazdığı yalan tarihinde sonu gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.